Merhabalar, ben Tavsus Yönetim Kurulu'ndan Lale Iskarpatioti. Bugün Tavsus adına yeni bir programa başlıyoruz. Çevremizdeki Türk yazarları tanıtma adına bir program. Ve ilk konuğumuz Melis May Sagay. Merhaba Melis. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Melis, bize kendini biraz tanıtır mısın? Tabii. Ben İzmir doğumluyum. İzmir, Türkiye doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı mezunuyum. 2000 yılında mezun oldum. Şimdi yaşım da ortaya çıkacak. Olsun o kadar. Söylemesem Yok. Hiç sakınacak bir şey yok. Hala çok gençsin Melis. Teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Amerika'ya ne sebeple geldiniz Biz eşinizle? Evet, biz 2016 yılında Amerika'ya geldik. Bize Green Card çıktı. Görümcem bizim bebeğimiz olduktan sonra bize dedi ki işte oğlumuzun hayatı Amerika'da olabilir. Bir Green Card denemesi yapalım. Ya tutarsa? Denedik ve tuttu. Bir de bir kazandık. Çok güzel ve memnunsunuz. Burada Tabii ki, uzun tabii süreli ki. kalmayı düşünüyorsunuz, öyle mi? Kalıyoruz zaten artık. Türkiye'deki hayatımızı lağvettik. Burada yeniden bir hayata başladık. Türkiye'de biraz karışık durumlar, onun da etkisi oldu. Doğru. Mutluyuz Amerika'da. Çok güzel. Hı. Çok güzel. Peki bu kitap yazma, çocuklar için özellikle kitap yazma fikri nasıl geldi aklınıza? Aslında böyle bir fikir aklıma gelmedi. Bu tamamen profesyonel bir seçim. Tiyatro oyununu büyükler için yazmakla, yani yetişkinler için yazmakla çocuklar için yazmak arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü yetişkinler için yazdığınızda 2 saatlik bir oyun çıkarmanız gerekir. Çocuklar için yaptığınızda bu 40-50 dakikalık bir oyun olur. Ben de kendimi görmek istedim aslında yazarak. Ama gayet iyi oldu benim için de, çünkü oyun çok ses getirdi. Türkiye'de devlet tiyatrosu repertuarına, İstanbul Şehir Tiyatrosu repertuarına girdi. Yani bir anlamda benim mesleki olarak kendimi ispat etmemi sağladı bu oyun. Ama Amerika'ya geldikten sonra bu oyun tekrar nasıl ortaya çıktı derseniz, Amerika'daki hayat çok hızlı. Küçük de bir oğlumuz var. Onun hayatı bizden daha da hızlı. Sürekli aktivasyondan aktivasyona koşuyor. Ama ben kendimi çok yalnız hissettim. Bir şeyler yapmak istedim. Dedim ki bu oyunu niçin seriye çevirmiyorum? 13 bölümlük bir seriye çevirdim bu oyunu. Şu an Amazon'da satışta olan ilk kitabımız 1. bölüm, yani o repertuarda olan oyun. 2. kitabımız da hazır. Bu arada kitaplarımız İngilizce ve Fransızca yazıyoruz. Ama tabii ki ben Türk bir yazar olduğum için öncelikle Türkçe yazıyorum. Ondan sonra Fransızca'ya ve İngilizce'ye çeviriyorum. Çevirirken bazı zorluklarla karşılaşıyorum. Bazen birebir karşılıkları bulamıyoruz İngilizceye ya da Fransızcaya çevirirken. Ama sonuçta uğraşarak bir şeyler yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki bu seri olarak yazdığınız için hem okullarda bir müsamere olarak yapılabilir hem de televizyonda da olabilir, değil mi? Bir seri, çocuk serisi olarak. Aynen, aynen. Çok çok güzel. Aynen. Peki karakterlerinizi, konularınızı nasıl seçiyorsunuz? Vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Şimdi konumuz çocuklar olduğu için ben açıkçası çocuklar için bir şey yazıldığında evrensel olması taraftarıyım. Yani dünyanın herhangi bir yerinden bir çocuk aynı şeyleri hissederek okuyabilmeli. Ben böyle düşünüyorum, ama tabii ki farklı düşünceler de olabilir. Onları da saygıyla karşılıyorum. Bizim oyunumuz Kayıp Şehir Atlantis'te geçiyor. Aslında 2 tane evren var. Biri bu dünyadaki bir çocuğun yatak odası. Diğeri de Atlantis'teki bir kız. Bu kızımız gelecekte deniz kızına dönüşecek. Şu an deniz kızı değil. Yapması gereken görevler var. Yani bu fantastik bir hikaye. Animasyon filmlere çok uygun bir hikaye. Zaten hayallerim benim bu oyunun gelecekte animasyon filminin çekilmesi. O yüzden 13 bölüm olarak tasarladım. Her bölüm farklı bir hikayeyi anlatıyor. İlk bölüm Bana Bir Masal Anlat.
İkinci bölüm İstiridyeler şehri. O İstiridyeler şehrinde geçecek Atlantis'te. Böyle bir Çok hikayemiz hoş, var. çok hoş. Ben bile okumak istedim şimdi. Peki kitabınızı biraz görebilir miyiz? Tanıtmak amacıyla. Şimdi bu kitabı biz tiyatro oyunu yazdık ama normalde tiyatro oyunlarında illüstrasyon olmaz, resimli olmaz. Ama biz Amerika ve dünya okuyucusuna ulaşabilmek için bazı resimler çizdirdik. Çünkü pazara giremezdik. Yani hiç kimse çocuğuna bir tiyatro kitabı alayım da çocuğum okusun demez. Resimsizse. Evet, resimsizse hiç demez. Evet. Amacımız burada hem tiyatro sanatını insanlara anlatmak hem de çocukları tiyatroyla buluşturmak. Yani aslında bir yol açmak istiyoruz. Ayrıyeten şöyle bir şey daha var. Yabancı dil öğrenmek isteyen insanlar için tiyatro metinleri çok Daha kolay. doğru seçimlerdir. Tamamen diyaloglarla geliştiği için çok daha hızlı yabancı dil öğrenebilirsiniz. Evet, Öyle. düşünüyorum da biz çocukken bir yıl film çevirirdik. Böyle bu şimdiki gibi cep telefonları, Arkası bilgisayarlar, yarınlar oyunlar. vardı. Evet, kendi kendimize bir takım Türkiye'de. filmler icat Tabii. ederdik. Evet. Bu kitapla çocukların da hani o hayal gücü, o Tabii ki, yönde tabii ki. bir düşünmeleri Aynen. sağlanabilir. Çok güzel. Aynen. Peki siz bunun aynı zamanda profesyoneller için de bir versiyonunu hazırladınız. Onu da bir Evet. görebilir miyiz? Bunu Amerika'da okullarda, okul tiyatroları çok yaygın. Her okulun bir okul tiyatrosu var. Bunu tiyatroyla profesyonel olarak uğraşan ya da uğraşmak isteyen çocuklar için ya da amatör tiyatrolar için yaptık. Ama tabii bunun içindeki resimler yok da daha profesyonel. Yani oyunun nasıl sahnelenmesi gerektiği, işte karakterlerin böyle eskizleri, nasıl olması gerektiği, kostümlerinin. Ondan sonra kreatif ve kas timleri için işte isim boşlukları gibi böyle atraksiyonlar var. Bir çalışma kitabı gibi. Aynen. Tiyatroyu aynen, sahneye evet, koymak aynen. isteyen birisi için. Aynen. Çok güzel. Hatta burada biz normal size budur. Yani tiyatroda bir oyun provası alıyorsanız bu size'da kullanırsınız. Biz bu size'da bakın şurada boşluklar bile bıraktık notları alabilmeleri için. Anlıyorum. O satırları bile ona göre yaptık. Yani tamamen profesyonel bir kitaptır. Anlıyorum. Bir de küçük Evet. çocuklar için bir versiyonu var galiba. Evet, şimdi en büyük problemimiz kardeşler arasında o senin ya da benim kavgasıdır. Onu daha doğrusu okumayı bilmeyen çocuklar için onu yok etmek adına böyle bir coloring ve activity book yaptık. Bu da okumayı bilmeyen kardeşlerin işte kendini eğlendirmesi, karakterleri böyle eskizleri boyayabilmesi, Atlantis'in dünyasına girebilmesi için. Çok hoş, çok çok güzel. Peki ilgilenenler bu kitapları nerede bulabilirler? Şu an tüm kitaplarımız Amazon'da satışta. Ama zaman içinde farklı satış kanallarına da girmeyi planlıyoruz. Ama şu an Amazon'da hepsine ulaşabilirler. Anlıyorum. Bir de bana daha evvel enteresan bir şey söylediniz. Bu kitapları yazdıktan sonra bir çocuk psikologu bunları kontrol etti demiştiniz. Onu da Evet. biraz anlatır mısınız? Çok Tabii, enteresan tabii. geldi bana. Şimdi burada iki farklı dünya var. Biri bizim dünyamız, biri de Atlantis'in dünyası. Ve bunların arasında sürekli bir bağlantı var. Bu bağlantıyı da biz simultane sahne tekniğiyle yapıyoruz. Şimdi Atlantis'teki kızın annesini ben ilk yazdığımda öldürmüştüm. Oo. Sonra psikolog arkadaşıma okuttum. Dedi ki bu çok yanlış Melis dedi. Bunu böyle yapmamalısın dedi. Çünkü bir çocuk Evet. ölümü kaldıramaz dedi. Tabii. İyi tamam dedim ben de. Tabii ben o zaman çocuğum yoktu bu oyunu yazdığımda. Anneyi kayboldu yaptık. Şimdi gelecek bölümlerde, kitabın gelecek bölümlerinde anne tekrar geri Çıkacak dönecek. ortaya. Evet, Ay neyse. geri dönecek evet. Çocuklar hakikaten çok üzülebilirdi. Aslında şöyle yani klasik hikayeleri ve masallara baktığınızda çok vahşi şeyler görebiliyorsunuz. tabii ki. Yani bütün Hansel, klasik hikayeler Gretel, kırmızı başlıklı korkunç. kız. Yani o psikologlar, pedagoglar neredeymiş onlar yazılırken. Çok doğru. Evet. Ama en azından bizim kitap, buradaki Aynen kitap bizimkisi emniyetli, evet, kontrollü bir sorunsuz. şekilde gidiyoruz aynen. Evet, çok güzel. Aynen. Peki başka söylemek istediğiniz bir şey var mı çocuklara veya ailelerine?
bu kitaplar hakkında hani biraz reklamını yapmak ister misiniz? Yani herkesin kitabımızı okumasını istiyoruz öncelikle. Hem birbirimize destek olması açısından Turkish Community olarak hem de gerçekten çocuklar tiyatro metni okumadan üniversiteye gidiyorlar, okul bitiriyorlar. Yani tiyatrodan, sanattan çok uzaklar. Bu sadece bir kitap değil, tiyatro sanatını da sevmeleri için bir basamak aslında. Çok doğru. O açıdan çok doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Ayrıca psikolog onaylı. Tabii biz psikolog onaylı olduğunu bu kitapta belirtmedik. Çünkü bu tamamen benim şahsi ilişkilerimle yaptığım bir şeydi. Arkadaşımdan rica ettim, o yapmıştı. Böyle bir onay yok tabii kitabın içinde. Öyle bir onay aranmaz. Tabii garantili değil hiçbir şey. Garantili aslında. Yani birebir lisansı olan bir arkadaşımız bunu onayladı. Ama resmi olarak onay yok üzerinde. Onu Tabii canım, belirteyim. tabii. Hiç hangi kitapta var ki? Evet. Evet. Peki, çok teşekkürler Melis. Ben size teşekkür ederim. Bol şans, iyi Teşekkürler. çalışmalar. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça